Bu Ama arada genelde Nurettin'e bunu ben bunu çıkmıyoruz. gösterdim. Hayır yapmam dedi. 5 sene sonra gel dedi. İnşallah bakalım 5 sene sonra yapacağız. Botoksla idare edeceğiz gidebildiğimiz kadar. Ya hiç yaptıramıyorum botoks. O kadar korkuyorum ki Tamam, botokstan. çekimden sonra yapıyoruz. Abi dur işe başlıyorum. Yapmayalım. Ben sana o hikayelerimi anlatayım. Neşter miydi? Türk Neşter. filmleri. Neşter ver bana. Ya bak hemen dur araya gireyim. Bir kere işte bir diziye Bir de Allah başlamadan aşkına önce. dizilerde ne olur neşter demesinler ya. Ne onu? Bisturi. Bisturi. Tamam söyleyeyim bizimkilere. Hani Amerikalılar diyor 15 blade diyorlar ya, 15 Onun adı bisturi bisturi, demek. ha. Bisturi. Neşter diye. O Türk filmlerinin Yeşilçam böyle neşter ver kızım falan, o değil. Çok gülüyoruz ona biz. Abi seneler önce bir diziye başlayacağız. Sponsor olmuş işte bir klinik, hepimizi Hı hı. götürürler cilt bakım bilmem falan diye. Oradaki doktor yaparım yapmam falan derken botoksa diyorum yapmayın. Dur bir şey olmayacak, böyle çat diye alnıma bastı botoks. Aha. Komedi dizisi, bak Nurettin komedi dizisi. Hoca diyor ki yönetmen şaşır kızım. Hocam şaşırıyorum. Bu kadar hiç kıpırdamıyor, bak şaşırıyorum hocam, bugün şu yok yani. Sonra ne oldu bak, bunlar daha erken çözüldü, bu daha sabit kaldı. Gene şaşır dediğinde bak böyle şaşırıyorum. Abi ben bir daha yüzüme botoks yaptırır mıyım? Çok Şimdi kötüydü sen yani. yüzünle para kazanan bir insansın. Mimik senin için çok önemli. Tabii buna karşı dikkat etmek lazım. Çok korkutucu bir şey yani. Doğru diyorsun. Bazen şeyler olabiliyor ama bizim botoksta asıl şeyimiz göz kapağının düşmesine neden olabilen durumlar var. Abi işte o da bende mesela şuraya yapsam bir alık gibi duruyorum falan. Hani böyle hiç alışık değilim yani botoks hikayesine, ama artık Evet. başlamak lazım artık. Belli yavaş. bir yaştan sonra çok şeyi kurtarıyor aslında bakarsan. Evet, Yani değil mi? ameliyatı ertelettiriyor insanları. Bir de böyle pırıl pırıl gözüküyor insanlar. Evet yani. O botoksu yapınca mesela alınları parlıyor kadınların. O aslında alnımızdaki frontal kas dediğimiz bu alnı yukarı kaldıran kasın deride yarattığı yatay çizgilerin kaybolmasından kaynaklanıyor. İşte kaş çatma kası dediğimiz korigatör Şunlar. kaslarının dikey kas çizgilerinin kaybolmasından kaynaklanıyor. Peki orayı o kadar parlatıyorsa bütün yüze yapılsa bütün yüzü Olmaz. parlatıyor mu? Şimdi botoks ters etkili bir ilaç. Verdiğin kası çalışmamasına sebep oluyor. O yüzden mesela biz kaşların kuyruklarının kalkması istiyorsak kuyruklarını aşağı indiren kaslara botoks yapıyoruz. Kuyruk yukarı kalkıyor. Ben her yerin parlasın diye şuralara da botoks yaparsam kaşın kuyruğunu daha da aşağı düşürüyor. Ha. Botoksu hep ters mekanizma olarak düşün. Nereye botoks yapıyorsan oradaki kas çalışmıyor. Kaşın kuyruğu nasıl havaya kalkar? Aşağıdan çalışan bir kasla kalkmaz. Yukarıdan çalışan bir kas. Sen şuraya botoks yaparsan İyice kuyruk düşer. aşağı düşer. Bu kadar basit. Peki maseter botoksu diyorlar hani buraları. O da direkt kası zayıflatmak için kasın içine yapılıyor. Şimdi bizim 4 tane çiğneme kasımız var vücudumuzda. Şakaktaki en kuvvetli olan temporal kas. İkincisi maseter kası. Herkes bunu en kuvvetli zanneder. Halbuki en kuvvetli kas temporal kas. Şakağımızdaki çiğneme kasıdır. Özellikle dişlerini sıktığında gece uykuda diş gıcırdatması olan dişin miney tabakası dediğimiz yüzeylerinin aşındığı, diş hekimi arkadaşların gece ısırma splinti önerdiği, sıktığında şuraları çok aşırı derecede sert olan, hatta yüzün o ters V'sini bozan derecede kabarıklı olanlara 3 noktadan girerek maseter kasını iyice yumuşatabiliyoruz. Yani şunu mu şunu Evet, o yumuşatıyorsun? sıktığındaki oluşan şu köşedeki kasın içine yapıyoruz. Ha. Benim Yıllar ihtiyacım önce var bu mı? botoks buraya yapıldığı bilinmezken biz ağız içinden girip maseter kasının bir kısmını çıkarıp dışarı alırdık. Yani işte botoks alnında da böyle forehead lift yapmıyorsun, botoks yapıyorsun. Maseter kası çıkarıyorduk insanların diş sıkmalarını engelleyebilmek için. Yani bildiğiniz şu kalınlıktaki bir kasın şu kadarlık bir kısmının segmentini vertikal olarak, dikey olarak çıkarıp alıyorduk ağız Ay, içinden. ne bir ameliyat. korkutucu bir şey Bu ya. ameliyat mesela bilmiyorum 15-20 yıldır yapan var mı? Ben daha o kadar süredir hiç yapmadım. Ama 20 yıl önce bu ameliyatı yapıyorduk biz. Ama o zamanlar botoksun buralara yapıldığından haberimiz yoktu hiçbirimizin.